Masmavi Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, ıspanağın bol olduğu bir dönemdeyiz. Size şöyle mayasız bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım bugün. Çok da kolay bir yapımı var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Çok da güzel bir böreklik hamurdur. Hemen belirtmek isterim. 1 yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozumuzu ekleyelim. Zaten kabartma tozunu ilave ettiğiniz an köpürmeye başlar. Bir tel çırpacakla bütün bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Ve şimdi dikkatli bir şekilde unumuzu ilave ederek böreklik hamurumuzu yoğuralım. Toplam un miktarı 4, maksimum 4,5 su bardağı kadar. İlk etapta bir kısmını ekleyin. Kaşığınızla kabaca bir toparlayın. Daha sonra tekrar biraz un serperek yoğurma işlemine başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, böreklik hamurlarda biraz yumuşak, hafif de elinize yapışan bir hamur olmalı. Bu demek değildir ki hamuru çok az yoğurun. Siz yine en az 3 dakika seri bir şekilde hamurunuzu yoğurun. Yani böyle ekseninde çevirerek yoğurursanız kasenizin çok güzel kıvamlı bir hamur olur. Ben bu ara elimi bir yıkadım size kıvamını göstermek için. Bakın, yıkanmış elime yapışmıyor ama fazla oynarsam yapışıyor. Ama yumuşaklığı orta derecede, hafif elimizi tutan bir hamur. Şimdi tezgahımıza un serpelim. Yani bu hamur eliniz çıplakken biraz tutuyor ama unla çalışırken asla yapışmıyor. Tam kıvamında. Şöyle bütün hamuru tezgaha aldım. Kıyısını köşesini biraz düzeltip eşit olacak şekilde 8 eşit parçaya bölüp bezeleri alıyorum. Ben büyük büyük ıspanaklı börekler yapıyorum, 4 adet. Ama siz minik minik yapmak istiyorsanız 16 beze alın, minik minik yapın, yani porsiyonluk yapın. Ama benim yaptığım bir tanesi bir kişinin karnını doyurur. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bezelerin hepsini aldık. Bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Çok az un serperek yaklaşık bir, nasıl desem, 15 santim kadar açarak kenara hazırlayalım. Bütün bezeleri aynı şekilde 15 santim olacak şekilde açıp hazırlıyorum. Son bezemizi de açtım. Şimdi bir kenarda çeyrek su bardağı kadar sıvı yağımız var. Ben hep sızma zeytinyağı kullandım. Bunu da belirtmek isterim. Bakın şöyle görüyorsunuz, yani yarım su bardağından biraz az. Ama yarım su bardağı da kullanabilirsiniz. Biraz zeytinyağı kullanacağım tepsinin tabanını yağlıyorum. Daha sonra da her bir açtığımız minik bezemizin her tarafına zeytinyağı bulaşacak şekilde biraz nasıl desem tasarruflu kullanarak yapalım. Yani 2 su bardağı zeytinyağı kullanıp bunu içine de yüzdürerek de atabilirdim. Ama gerek yok. Yarım su bardağı işimizi görüyor. Sadece her tarafına değecek şekilde elinizle sağına soluna bulaştırın. Bir bezeyi alıyorum, ortasına döküyorum. Güzelce her tarafına sürerek bitiriyorum. Bütün bezeleri yağladık. Hiçbir yerde boş bir yer kalmadı. Bardağımızdaki kalan zeytinyağını da komple döktük. Varsa zeytinyağı kullanın, yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bezelerimizi hafif açıp yağladıktan sonra temiz bir mutfak poşetini üzerine kapatıp kenara dinlenmeye alalım. Biz de bu arada ıspanaklı harcımızı hazırlayalım. Şöyle gösteriyorum. Ispanağı mutlaka hani yeni evliler için söylüyorum, 4-5 defa yıkayın. Daha sonra bu tarz bir mutfak aletini tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Buna salata kurutucusu deniyor Türkiye'de. Çok pratik bir şey. Bakın, ben bunu defalarca kuruttum. Ama böyle bir mikserden geçirince altından çıkan suya bakın. Çok faydalı ve çok iyi bir mutfak gericidir. Özellikle bugün kullandım ki sizlerin de dikkatini çeksin diye. Şimdi ıspanakların çok kuru, gerçekten tane tane olması çok önemli. Hani lezzeti, suyu böyle dibine akmasın. Tamamen suyu alınmış ıspanaklarımızı ince ince kıyalım. Ben bir tahtanın üzerinde böyle elime topluca alıyorum. Hani bazı ıspanakların sapı çok kalın oluyor ya, oraları kullanmayın.
Böreğin içerisinde pek güzel olmaz. Oraları kesip alabilirsiniz. Ama benim kullandığım bebek ıspanaktı. Pek öyle sert bir bölümü yoktu. Hepsini doğradım. Bütün ıspanakları 1 kilogram ıspanak kullandım. Hepsini ekliyorum. İnce ince kıyılmış bir tane büyük kuru soğan. Onu da üzerine ilave edelim. 4 tane yeşil biber. Onları da ince ince blenderdan geçirdim. Yani manuel el blenderından. 100 gram beyaz peynir. Onu da ilave edelim. Böyle kaseme biraz yapışınca onu da tekrar sıyırıyorum. Bir tane orta boy kabuğu soyulmuş ve ince ince kıyılmış veya rendelenmiş domates. Yarım su bardağına yakın zeytinyağı dökelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz ve ben biraz acı ekledim çok sevdiğim için. 1 çay kaşığı da acı pul biber ilave edip hepsini güzelce karıştıralım. Ben böyle bir kaşıkla karıştırıyorum ama ben arada elimle bunu harmanladım, haberiniz olsun. Hani videoda çok şık olmuyor öyle elinizle happidi güppidi böyle karıştırmak. En güzeli elinizle karıştırmaktır. Ve hamurumuz da bu esnada kenarda iyice kendini saldı ve yumuşadı. Şimdi bir tane açmış olduğumuz bezeyi şöyle tezgaha alıyorum. Hani bu pek fazla beklemedi ya. Onu biraz tezgaha böyle vuruyorum ki kolay açabileyim diye. Diğerleri zaten çok iyi beklediği için kolaylıkla açılıyor. Şimdi hamurumuzun kenarlarından dikkatli bir şekilde çekerek açalım. Yaklaşık 65 santim diyebilirim. Hatta biri 70 santim civarında açıldı. Biraz sıvı yağ damlatalım. Onu da bir fırçayla gelişigüzel her tarafına sürüp hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcımızdan böyle tam dengeli ayırın ki ıspanaklı harç hepsine eşit oranda yayılsın. Şöyle 2-3 kaşık ekliyorum. Elimle orta kısmını yayıyorum ki hani böyle ufak ufak kıyısına köşesine serpiştiriyorum. Açmış olduğum hamuru baktım orası biraz boş kalmış, biraz daha ıspanak ilave ettim. Hamurumuzu bir zarf katlar gibi önce ortaya sonra diğer tarafını alalım ve iki tarafını da ortaya katlayarak bitirelim. Bu böreğimizin ilk aşaması. Yani bir tane böyle hazırlıyoruz. Bunu bir kenara alalım. Tekrar bir hamur daha açacağız. Kare şeklinde bir böreğimizi hazırladık. Onu kenara alıyorum. Tekrar bir tane daha açıyorum. Siz burayı izlerken ben börek yapımı hakkında, un hakkında size bilgi vermek isterim. Almanya'daki arkadaşlarım Aldi'den, Lidl'den alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Gayet kaliteli unlardır. Türkiye'deki markaları söyleyemiyorum ama Türkiye'de de çok iyi markalar var. Alırken böreklik un diye alırsanız böreğinizde hiçbir kopma, parçalanma olmaz. Sirkeyi eklememizin sebebi asit bazlı olduğu için, yani asit yufkanın sünmesini sağlıyor. Ona etken. O yüzden ekliyoruz ve biraz da çıtırlık veriyor. Bir tane daha açtım. Yine içerisine biraz sıvı yağ serpiştirip kabaca sürüyorum. Ve daha önce zarf şekline alıp katladığımız böreğimizi tam ortasına yerleştirelim. Ve diğer açtığımız böreği de güzelce katlayarak bitirelim. Bu çok eski, yani anneannelerimizin, babaannelerimizin yapmış olduğu tarzda bir börektir. Yani ben bunu çocukluğumdan beri bilirim. Ne varsa eskilerde var diyorum gerçekten. Bu böreğin lezzetini de hiçbir şey tutmuyor. Tekrar diğer bezeyi de açtım. Yine kenarda tepsiyi görüyorsunuz. Ben neredeyse bitirdim. Bu artık son bezelerimiz. Bu ne demek oluyor? Hamur bekledikçe daha da kendini salıyor ve muazzam bir şekilde açılıyor. Yani vaktiniz varsa yağladıktan sonra 1 saat kenarda dinlendirin. Ben yaklaşık 25 dakika dinlendirip hemen böreği yapmaya başlamıştım. Açtığım bezeyi tekrar bir mıska gibi, bir mektup gibi katlıyorum ve kenara alıyorum. Ve son bezemi de yine çok pratik bir şekilde çekiştirerek açıyorum ve böreklerimizi bitiriyorum. Az önce de belirttiğim gibi sevgili arkadaşlarım, ben 4 adet büyük börek yaptım. Siz bu kadar büyük açamam diyorsanız, hani bu kadar bakın mesela ben aşağı yukarı 65-70 santim çapında açtım ve hiçbir şey yırtılmadı gördüğünüz gibi. Bunun bir sebebi de hamuru çok iyi yoğurdum. Yani 4 dakika 5 dakika yoğurdum.
Şu anda hatta 70 santim görünüyordur. Artık bu kadar kadraja sığdırabildim. Dikkat etmeniz gereken husus, baktınız ki bu kadar açamazsınız, bezelerinizi küçültün. Ben 4 tane yaptım, siz 8 tane börek yapın. Yani hiç sorun yok. Az önce hazırladığımız yine böreğimizi orta kısmına ekliyoruz. Kenarları katlayarak bitiriyoruz. Zaten katlarken ne kadar ince olduğunu da görüyorsunuzdur. Son parça böreğimizi de yaptık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün böreklerimizi tepsiye aldıktan sonra yüzeyine birazcık, yani fazla değil, çok az sıvı yağ sürerek bitirelim. Ben sıvı yağ sürerken dikkatinizi çekerim. Oradaki baloncukları nasıl kabarmış, bakın. Ne kadar güzel kabarmış. İşte o pişerken de böyle kabara kabara pişecek. Ve böreğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderelim. Tam 45 dakika pişirdim. Yani börek böyle çekişe çekişe pişsin. Hiç hava ala ala kabara kabara pişsin, çok lezzetli olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani o ıspanaklı böreğin mutfağa yaydığı kokuyu anlatamam. Böyle şahane bir koku yayıyor gerçekten. Böreklerimizi şöyle hemen bir tele aldım. Sunum için hazırladım. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yapımı çok pratik ama şahane bir lezzeti ve kıvamı olan bir börek. İçi böyle su böreği tarzında, üstü de çıtır çıtır, hatta çıtırtısını dinleyebilirsiniz. Çok güzel, orijinal, tam bir kültürel bir börektir diyebilirim. Geleneksel bir börek. Bakın sevgili arkadaşlarım, arasındaki tüm katmanları görüyorsunuz. Ama ıspanaklı börekler bilirsiniz genelde böyle tabanı suyu aka yumuşacık olur, yamulur. Görüyorsunuz, sabit duruyor çünkü bütün detayları anlattım. Hamurumuz da çok güzel, böreğimizi de güzel açtık. Ortaya da şahane bir lezzet çıktı. Şöyle tekrar bir elimle de bölüp size göstermek istiyorum ki hiç aklınızda soru işareti kalmasın. Ben diğer bütün börekleri de teker teker dilim dilim kestim. Onları da şimdi videomun ilerleyen zamanında göreceksiniz. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.